Bizim veri analitiği diye bahsettiğimiz süreç, verilerin toparlanması, anlamlandırılması ve işin ihtiyaçlarına uygun olan görsel tasarımların yapılarak verinin erişime açılması kısmı oluyor. Buradaki 2 tane adımı yapan sistemlere veri analitiği sistemleri diyoruz. Veri analitiği sistemlerini tasarlarken de belirli bir süreçten geçiyoruz ve bu süreç hiçbir zaman bitmiyor. Bu bahsettiğimiz süreçlerin tamamı her zaman değiştiği için veri analitiği sistemimizin de bu süreçleri destekleyecek şekilde sürekli olarak değişmesi ve bu sistemlerle uyumlu olarak çalışması lazım. Bizim müşterimizin ihtiyaçları değiştiğinde müşteriyle ilgili takip edeceğimiz şeyler değişecektir. Müşteri ilişkileri yönetimi modülümüzde bir değişiklik yapmamız gerekecektir. Ya da teknoloji değiştiğinde ve biz farklı bir teknolojiye geçtiğimizde üretim sürecimizi raporlama şeklimiz değişecektir. O raporu yapabilmek için bakacağımız dashboardlarda değişecektir. Ya da trendlerle ilgili bir değişiklik olduğunda muhtemelen bizim ürün gamımız değişecektir. Ürün gamımız değiştiğinde de bu sefer ürünlerle ilgili yaptığımız raporlamalarla ilgili farklı ihtiyaçlarımız doğacak. Onlar için farklı dashboardlara, o dashboardları hazırlamak için de farklı veri modellerine ihtiyacımız olacak. Bu süreç sürekli olarak değişen, gelişen işimizin içinde bu işle birlikte değişen, gelişen ve sürekli olarak yenilenen bir yapıda. Bizim veri ambarı, veri tabanı, dashboard dediğimiz konu iş sürecine tamamen entegre olarak ele alınması gereken bir konu. Bu sürekli olarak kendini yenileyen sistemde belki şu da enteresan olabilir. Bir veri analitiği sistemini nasıl kuruyoruz? Öncelikle bir kavramsal analiz yapıyoruz. Kavramsal analiz ihtiyacı anlamak için yaptığımız analiz oluyor. Bu iş nedir? Buradan nasıl para kazanılır? Buradaki paydaşlar, taraflar kimlerdir? Onları bir anlamamız lazım. Şirketin stratejisini, pazardaki konumunu, yol haritasını anlamamız lazım. Rekabeti biraz anlamamız lazım. Bu konuyla ilgili trendlerin ne olduğunu biraz anlamamız lazım. Bu kısım bizim kavramsal analiz dediğimiz, ihtiyacı anlama dediğimiz kısım. Bunu anladıktan sonra bir de sistem mimarisini anlamamız gerekiyor. Sistem mimarisinde bazen çok büyük bir değişiklik yapmamız gerekmeyebilir. Zaten sistem vardır, onun üzerinde geliştirmeler yapılıyordur. Ya da belki de sistemi de değiştirmek gerekiyordur. Şirketin tam ihtiyacının ne olduğuna göre, o anda yapılacak olan geliştirmelere göre, bu sistemi kimlerin kullandığına göre bu ürünlerle, bu mimaride, bu veri ambarıyla, bu görselleştirme ürünleriyle ilerlenebilir, şu yöntemlerle ilerlenebilir, bu olur dememiz lazım. O yöntemi belirleme kısmı sistem mimarisi kısmı oluyor. Sistem mimarisi belli olduktan sonra planı ve rolleri çıkartmak daha kolay. Veri modelleme kısmı var. Bir de tabii ki dashboard geliştirme, ön yüz tasarım kısmı var. Bu iki kısmı yaptıktan sonra bir ürün çıkıyor bu işin sonucunda ve bu ürünü teslim ediyoruz. Bunun da bazı aşamaları var. Bunu birlikte test etmemiz gerekiyor teslim edeceğimiz kişilerle ve onların doğru olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. Kullanmayı öğrenmeleri gerekiyor. Yanı sıra biz bazı dokümantasyonlar yapıyoruz, bazı iyileştirmeler yapıyoruz süreçle ilgili ve akabinde artık diyoruz ki tamam, siz bu sistemi kullanabilirsiniz şu yöntemlerle ve böylece yaptığımız geliştirmeleri teslim etmiş oluyoruz.